Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Skoda Fabia. Skoda'yı Super Mini B sınıfında başarılı şekilde temsil eden Fabia 2021 yılı için yenilendi. Şimdi gelin yeni Skoda Fabia'da neler değişti? Polo yerine alınır mı? Tüm bu soruların cevaplarını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Skoda Fabia ilk kez 1999 yılında Skoda'nın bir diğer efsanevi modeli Felicia'nın yerine geldi. O dönem sadece hatchback olarak üretilmeyen Fabia, sedan ve kombi isimli station wagon kasa tipiyle de satışa sunuldu. Aradan geçen 20 yılda 3 nesil değişen Fabia, 2021 yılında 4. nesliyle bizlerle. MQB A0 platformu üzerinde geliştirilen yeni Fabia'nın ikiz kardeşleri arasında yeni Polo, yeni Scala ve Kamiq modelleri bulunuyor. Sadece tasarımsal değil, teknoloji tarafında da büyük gelişmeler yaşayan yeni Skoda Fabia'ya önden baktığımızda büyüyen ön ızgara ilk dikkatimizi çeken detay oluyor. Skoda modellerinin tamamında kullanılmaya başlanan bu büyük ızgara tasarımına eşlik eden farlar da tamamen yenilendi. Sahip olduğu LED teknolojisiyle özellikle akşam saatlerinde ve virajlarda gösterdiği üstün performans ile öne çıkan bu farlar Fabia'yı hem daha tarz gösteriyor hem de işlevselliğiyle tamamlıyor. Önceki nesline göre daha olgun ve büyük gözüken bu tasarım benden tam puan almayı başarıyor. Far ve ızgaranın yanı sıra yeni Fabia'nın tamponu da tamamen yenilendi. Önceki nesline göre daha fazla sertleşip keskinleşen tampon tasarımı yeni Fabia'nın çok daha fazla oturaklı görünmesine neden oldu. Yeni Skoda Fabia'nın profiline geçtiğimizde ise büyük ve etkileyici bir tasarım bizleri karşıladı. Yeni Fabia'nın profiliyle önceki neslini kıyasladığımızda yenilenmenin boyutunu net şekilde görüyoruz. Önceki nesline göre tıpkı önde olduğu gibi daha fazla büyüyen ve olgunlaşan yeni Fabia yoldaki hakimiyetini arttırıyor. Yenilenen tasarımı sonucu rüzgar direnci de azaltılan yeni Fabia 0.28'lik sürtünme katsayısıyla sınıfının en iyi değerine sahip oldu. Rüzgar direncinin azaltılmasında %25 oranında katkı sunan jantlar da tamamen yenilendi. 14 ve 15 inç boyutunda çelik, 15 ila 18 inç boyutları arasında değişen alaşım olmak üzere toplamda 9 farklı seçenek sunulan yeni Fabia'nın jantları tasarımı tamamlarken rüzgar direncini de azaltıyor. Yenilenen jantlara ek olarak renkler de tamamen yenilendi. İlk defa sunulan Phoenix Orange ve Graphite Grey renklerine ek olarak toplamda 9 farklı renk seçeneği yeni Fabia'da sizleri bekliyor. Yeni Skoda Fabia'nın arka tarafına geçtiğimizde ise bu otomobil çok satar diyorum. Yeni Fabia'nın arka tarafını önceki nesliyle kıyasladığımızda değişimi iliklerimize kadar hissediyoruz. Önceki nesliyle arasında hiçbir bağ kalmayan yeni Fabia, yatay olarak yerleştirilen LED stopları sayesinde olduğundan daha geniş gözüküyor. Bununla birlikte cam tasarımı da değişen yeni Fabia'da doğal spoiler çıkıntılarıyla tasarım bütünleşirken rüzgar direnci de azaltıldı. Marka isim yazısının bagajın merkezinde yeni haliyle konumlandığı yeni Fabia'da model isim yazısı bagaj kapağının sol altında kendine yer buldu. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi tamamen yenilenen arka tampon sayesinde yeni Fabia premium bir görünüm kazandı. Üzerinde egzoz çıkışlarının yer almadığı siyah renkteki difüzör eklentisiyle arka taraf daha da hareketli hale geldi. Yeni Skoda Fabia boyutlarıyla da önceki nesline göre hissedilir derecede büyüdü. 4108 mm ile önceki neslinden 111 mm daha uzun, 1954 mm ile 4 mm daha geniş, buna ek olarak lastik iz düşüm genişliği ise 1525 mm ile 62 mm daha genişledi. Ve 1459 mm ile önceki nesline göre 8 mm daha alçaldı.
Özellikle iç mekandaki yaşam hacmini arttıracak en büyük değişim ise dingil uzunluğunda yaşandı. Yeni Fabia'nın dingil uzunluğu tam tamına 94 mm artarak 2564 mm'ye çıkıyor. Yeni Skoda Fabia'nın gördüğünüzde oldukça hoşunuza gidecek iç mekanında neler değişti öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Skoda Fabia'nın iç mekanı önceki nesliyle kıyaslanamayacak kadar A'dan Z'ye tamamen yenilendi. Belki de yeni Polo ile satın alma tarafında en çok kafa karışıklığının yaşanacağı yeni Fabia'nın iç mekanına adımımızı atar atmaz ilk dikkatimizi çeken detay ısıtma opsiyonuna sahip yenilenen direksiyon simidi oldu. Yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında standart olarak ortasında 3.5 inç büyüklüğünde bir bilgi ekranı olan analog göstergeler bulunuyor. Üst donanımlarda ise Fabia'da ilk kez sunulan 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir gösterge paneli bulunuyor. Çekyalı markanın benim de en beğendiğim özelliklerinden olan ince düşürülmüş detaylara yeni Fabia'da da rastlıyoruz. Bunun ilk örneği ise gösterge korumasının dış kenarındaki Fabia yazısı oluyor. Donanım seviyesine göre çift renk olarak alabileceğiniz ön konsolun ortasına geldiğimizde konumu ve tasarımıyla oldukça beğendiğim 9.2 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Giriş seviyesinden itibaren sırasıyla 6.5 inç, 8 inç ve 9.2 inç olmak üzere 3 farklı boyutta sunulan multimedya ekranından kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını kullanabileceksiniz. Aynı zamanda sesli komut asistanını da içeren bu ekran sayesinde Super Mini B sınıfında teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanacaksınız. Onun hemen altında önceki neslinde ortada dikdörtgen, köşelerde kare formunda olup yeni Fabia'da köşelerde dairesel forma dönüşen krom havalandırma menfezlerini görüyoruz. Sınıfında ilk kez çift bölgeli klimatronik özelliğinin sunulduğu yeni Fabia'da sağda ve solda farklı sıcaklık değerleri ayarlanabiliyor. Orta konsola geldiğimizde donanım seviyesine göre 2 adet USB-C bağlantı noktası ve kablosuz şarj standını görüyoruz. Onun hemen arkasında yenilenen vites seçicisi ve genişleyen iç mekan sayesinde çıkarılabilir 2 adet bardaklık yer alıyor. İnce detaylardan bir diğeri ise torpido gözünün içinde bulunan kart ve bozuk para tutucu alanları oluyor. Bununla birlikte kırmızı ve beyaz renkte yanan ambiyans aydınlatması ve iç mekanın daha da ferah olmasını sağlayan panoramik cam tavanda yeni Skoda Fabia'da yer alıyor. Yeni Skoda Fabia'nın arka koltuklarındaki diz ve baş mesafesi de arttı. Dışarıda alçalan yüksekliğine rağmen arka yolcu baş mesafesi 976 mm ile önceki nesline göre 13 mm daha arttı. Arka yolcular için sunulan havalandırma menfezi ve 2 adet USB-C bağlantı noktası ise benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Skoda Fabia'nın bagaj hacmi de büyüdü. Yeni Fabia 380 litre ile önceki nesline göre tam 50 litre daha fazla hacim sunuyor. Şimdi de duyduğunuzda oldukça sevineceğiniz yeni Fabia'da bulunan gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Gelin kısaca bir göz atalım. Yeni Skoda Fabia'da tarihinde ilk defa kullanılan birçok aktif ve pasif güvenlik özellikleri bulunuyor. Yeni Fabia'nın sürücü, ön yolcu ve kapı üstlerinde standart olarak hava yastıkları sunuluyor. Buna ek olarak sürücü diz ve arka yan hava yastıklarıyla toplamda 9 adet hava yastığı ise opsiyonel olarak satın alınabilecek. MQB A0 platformu üzerinde geliştirilen yeni Fabia'nın gövdesinde kullanılan çeliğin burulma sertliği de arttırıldı. Yeni Fabia'da bulunan üstün gelişmiş sürücü yardımcı özellikleri ise şu şekilde. 210 km hızlara kadar çalışıp Fabia'nın hızını öndeki araca göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici ACC, yeni Fabia'nın şerit dışına çıkmasına izin vermeyip direksiyon kontrolü sağlayan yarı otonom şerit takip asistanı, 70 metreye kadar kör noktanızda kalan araçları tespit eden kör nokta uyarı asistanı ve bu özelliklerin en tepesinde özellikle yeni otomobil kullanmaya başlayanlara büyük kolaylık sağlayacak
Park sırasında arkadaki engele fazla yaklaşırsanız otomatik olarak fren yapacak park asistanı yeni Fabia'da bulunuyor. Şimdi de yeni Skoda Fabia'da bulunan yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Gelin kısaca bir göz atalım. Yeni Skoda Fabia'da tamamı benzinli motorlardan oluşan 5 farklı motor ve şanzıman kombini sunuluyor. İlk sırada 1.0 MPI Evo 3 silindirli motor bulunuyor. 5 ileri manuel vites ile yönetilen bu motordan 65 beygir güç, 93 Nm tork elde edebilirsiniz. İkinci sırada ise yine aynı hacim ve şanzıman özelliklerine sahip olup güç tarafında 80 beygirlik motor bulunuyor. 1.0 TSI Evo 3 silindirli motor ise 95 beygir güç, 175 Nm tork üretiyor ve yalnızca 5 ileri manuel şanzıman ile yönetiliyor. 1 litrelik motorların en tepesinde ise 110 beygir güç, 200 Nm tork üreten benzinli motor bulunuyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites ile satın alabilirsiniz. Benzinli motorların en tepesinde ise 1.5 TSI Evo 4 silindirli motor bulunuyor. 150 beygir güç, 250 Nm tork üretilen bu motoru yalnızca 7 ileri DSG otomatik vites ile satın alabileceksiniz. Yeni Skoda Fabia Avrupa'da en düşük aktif donanımda 16.290 Euro'dan başlayıp en pahalı Style donanımda 19.590 Euro'ya satışa sunuldu. Türkiye'de ise ilk etapta 228.400 liradan satışa sunuluyor. Yeni Skoda Fabia'nın baştan aşağı değişen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Skoda Fabia'yı tasarımından tutun da teknolojik özelliklerine kadar oldukça beğendim. Peki siz yeni Skoda Fabia'yı beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Skoda Fabia hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.